Herkese selamlar. Bu videoda Volstad tekniği ile hayatımda ikinci defa kurmuş olduğum akvaryumla ilgili tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Volstad tekniğini ben Türkiye'de ilk uygulayan kişi olarak yani bu teknikten gayet tatmin oldum diyebilirim ve sizlere de tavsiye edebilirim. Özellikle ülkemizde elektrik, su faturası çok fazla geliyor ve birçok kardeşimiz bu sebeplerden dolayı akvaryum hobisine hiç yanaşamıyorlar bile. Ama bu taktikte yani bu metotta daha doğrusu ısıtıcı gerekmiyor, filtre gerekmiyor. Yani normal Volstad metodunda ısıtıcı kullanıyorlar. Benim yani örnek aldığım video YouTube'da söylemiştim. Isıtıcı kullanıyordu ve canlı olarak karides ve hep labirentli balıklar kullanıyordu. Çünkü labirentli balıklar bildiğiniz üzere sudaki ani değer değişimlerinden fazla etkilenmiyorlar. Tabii ben buna ek olarak ilk defa canlı doğuran entler besledim, vatoz besledim karideslere ek olarak bir önceki akvaryumumda. Onu da bu videonun sonuna bitiş ekranı olarak koyacağım. Belki ilgisini çeker birilerinin. Ben bu teknikten çok memnunum, dediğim gibi gayet de kurarken de gelişmelerini seyrederken de zevk aldığım bir akvaryum oldu. Bu ikinci akvaryumda, birinci akvaryum gibi. Yani önemli olan tabanı, yani substratı baştan güzel bir şekilde hazırlıyorsunuz. Buna ilaveten ben yine Türkiye'de bu Volstad metoduna ilaveten elyaf ve odun kömürü kullandım tabanda ve onun üstüne de kokopit yani torf, Hindistan cevizi kullandım. Önceki yaptığım bahçe toprağı ve lav kırığıydı. Bu Aqua Base, yani üst katman Aqua Base diye bir akvaryum kumu. Yine bitki kumu. Ve gayet de memnun kaldım. Tabii kokopit yani Hindistan cevizi torfu birazcık suyu kahverengileştirse de ama yine de bir zararını görmedim. Karideslerimiz, balıklarımız sizin de gördüğünüz gibi yaşıyorlar. İlk başta koyduğum lepistesleri biraz etkiledi. Çünkü albino sky blue lepisteslerdi. Albino sky blue'ları albino olduklarından dolayı etkiledi. Gerçekten etkiledi. İç ve dış parazit tedavisi yaparak onları kurtardık. Bir kısmını işte sattık. Bir kısmı da burada balkonumuzdaki saklama kabında yavruladı. İşte burada hayatını kaybedenler oldu. Çünkü albino lepistesler siz de biliyorsunuz ve kimseye de tavsiye etmiyorum. Çok narin oluyorlar. Çok bir de ithal balık olduğu için çok dayanıksız oluyorlar. Konu açılmışken bunu da ekleyelim. Volstad metodu işte dediğim gibi tamamen masrafsız bir metot. Ben aydınlatmayı bile yani gece lambası olarak kullanıyorum veya işte seyretmek için falan. Normalde su değişimi de yapmayı önermiyorlar ama ben bunda kokopit ilk defa, belki de dünyada ilk defa yapan birisi olarak kokopit kullandığım için su değişimlerini yaptım. Çünkü şu anda içinde gördüğünüz gibi albino koyu kılıç kuyruklar var ve gayet de güzel yaşıyorlar. Siz de takdir edersiniz ki. Öncelikle tamamen maliyetsiz bir sistem. Yani baştan kurduğunuz şekilde o şekilde gidiyor. İçine daha sonra benim gibi canlıları değiştirmek isterseniz ekstra bir para harcıyorsunuz. Tabiri caizse tamamen fakir akvaryumu ve gayet de güzel oluyor. Hani halen daha hani bu böyle olmaz diyenler oluyor bana özelden mesajlarla falan. Halen daha hani kabul edemeyenler oluyor. Çünkü biz millet olarak bir şeyleri kabul etmeyi çok zor başarabiliyoruz. Ne yazık ki buna artı mı dersiniz, eksi mi, o size kalmış. Halen diyorlar ki o akvaryuma bir filtre koyman lazım. Yani bu Volstad metodunda filtre zaten yok. Yani gerçek Volstad metodunda. Açıp internetten bir zahmet araştırırsanız siz de göreceksiniz. Ama yani ısıtıcı deseydiniz bu soğuyan havalarda, tekrardan derecesi düşen havalarda anlardım ama ben onu da koymuyorum. Hani e, bir ilki başarmayı halen daha sürdürüyorum yani ülkemizde. Hani insanlar bunu yapan birisi olduğu için gurur duymak yerine
hep aşağılamayı seçiyor ne hikmetse. Bizim insanımız böyle. Bunu birisi ilk defa yapmış. Valla bravo demek yerine hep abuk subuk eleştiriler, abuk subuk, irite edici sözler söylemeyi tercih ediyorlar. Bu da herhalde bir eksi yani bizim milletimizde. Ben başka bir kanalda gördüm, ismini vermeyeceğim. Valla tebrik ettim, hani benden sonra birinin bu Volstad metoduyla akvaryum kurmasını gördüğüm için sevindim dedim. Yani sonuçta ilk biz yapmış olabiliriz ama birilerinin de yapmış olduğunu görmek beni sevindirdi, gurur duydum. Yani demek ki ülkemizde benim haricimde araştıran bir kişi daha var yani. Buna sevindim. Dediğim gibi baştan tabanı iyi hazırlıyorsunuz ve ona göre hızlı gelişen veya orta hızlı gelişen, orta hızda gelişen bitkiler seçebilirsiniz. Ki ben şu anda önümde bir yurt dışı seyahatim olduğu için hızlı gelişen bitkileri çıkardım. Bu albino koyu kılıç kuyrukları da çıkaracağım. Balkonumdaki saksıdan yaptığım havuzlara alacağım. Orada üstlerine bir de file çekeceğim. Atlıyor, zıplıyorlar çünkü kılıçlar çok iyi zıplayıcılar. Bu akvaryumda sadece karidesler ve remşorn salyangozlar olacak. Ve tabi orta hızla büyüyen bu bitkiler. Cardamina liriata, Sagittaria subulata, Bacoba monieri ve Cryptocorny venti brown'lar ve Cryptocorny venti green. E, Bu sebepten dolayı böyle yaptım. Yani yurt dışına çıkacağımdan dolayı bu şekilde her şeyi organize ettim. Çünkü ben burada yokken akvaryumla kimse ilgilenemeyecek. Ee, Kendi kendini tamamen götürebilen bir sistem olsun istedim. Bu da kanalımız için, birilerini bilgilendirmek için iyi bir içerik çıkartacak. Hani ben gittiğim zaman 2-3 ay kalmayı düşünüyorum en az. Bakalım döndüğümde nasıl bir akvaryum bizi karşılayacak? Bu Volstad metodu nasıl bir şekil verecek akvaryuma? Çünkü Volstad metodunda dediğim gibi tekrarlıyorum, su değişimi de yapmıyorlar. O yüzden eksilen suyu ben yine evdeki ailemden birilerine ilave etmesini rica edeceğim. Keza balkonumuzdaki havuzlarımıza da eksilen suları ilave etmesini isteyeceğim. Akvaryumumuz gördüğünüz gibi her şey gayet normal. Sadece bakteri dengesinin arada sırada bitkileri söktüğüm için, yani arada sırada dediğim, normalde Volstad metodunda dediğim gibi bu da bir tecrübe oldu benim için. Tabanla oynamamanız gerekiyor. Yani bitkileri bir kere ekip ondan sonra ay şunu şuraya ekeyim, bunu buraya ekeyim. Çünkü faydalı bakterileri tutan tek unsur taban oluyor. Bu sebepten tabanı fazla hareket ettirmemeniz gerekiyor sevgili dostlar. Ettirirseniz bakteri dengesi bozuluyor. Yine suda bir bulanıklık oluşturuyor bu faydalı bakteriler. Bu da tabii balıkları strese sokabiliyor. E, Dün ben yanlışlıkla kabuksuz artemia verirken fazla döküldü. E, Ne yazık ki toplayamadım da. Kılıç kuyruklarımız yedi yedi tombul tombul oldular valla. Sonradan yani korktum çatlayacaklar diye ama sonradan toparladılar kendilerini. Yani fazla yemlemeye de dikkat etmeniz gerekiyor, yemlememeye. Bu da Volstad metodunun püf noktalarından birisi. Mümkünse 2 günde bir, 3 günde bir. Çünkü herhangi bir filtrasyon olmadığı için akvaryum suyunu tek filtre eden faydalı bakterilerin tabanda toplanmış olduğu için e, bir anda suyun değerleri bozulabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ben memnunum. Herkese de tavsiye ediyorum. Çünkü bir akvaryum işte bahçe toprağı olur, Hindistan cevizi torfu olur. Benim yaptığım şeylerden görebilirsiniz. Bir de elyaf ve mangal kömürü artı akvaryum kumu üstüne. Tabanı bir kere hazırlıyorsunuz. Her şey yerli yerine oturuyor. Durumlarımız böyle. Burada da bu tecrübelerimizi paylaştık. Dilimiz döndüğünce siz de takdir edersiniz ki. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım birilerine faydalı olur.
Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ailelerinizle birlikte mutlu, huzurlu günler diliyorum sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.